Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. 5 dakikada İngilizce serimizin ikinci dersindeyiz. Bugünkü derste yine Simple Present Tense'in detaylarından bahsedeceğim. Bunu çok kısa yapacağım. Aynı şekilde 5 dakikada size sıklık zarflarını ve zaman ifadelerini geniş zamanda nasıl kullanabileceğinizi burada birkaç örnekle göstereceğim. Şimdi önümüzde şöyle bir zaman tablosu var. Her zaman, daima demek için, genellikle demek için, sık sık demek için, bazen demek için, nadiren ve asla demek için bazı ifadelerimiz bulunuyor. Burada yazdığım gibi always %100 yaptığınız, %100 sıklıkla yaptığınız, hep yaptığınız şeyler için kullanılır. Usually ise %85 sıklıkla yaptığınız. Often ise sık sık yani %70 oranında yaptığınız diyelim. Sometimes bazen yani %50 bazen yapıp bazen yapmadığınız durumlar için geçerli. Rarely ifadesi ise nadiren anlamına gelen %20 sıklıkla yaptığınız, never'sa genellikle hiç yapmadığınız şeyler için kullanılmaktadır. Şimdi buradaki örneklerden başlayalım. I never watch Game of Thrones. Burada bu sıklık zarfları özneden hemen sonra, fiilden de hemen önce getirilir. Ben hiç Game of Thrones izlemem. Ben asla Game of Thrones izlemem şeklinde çevrilebilir. İkinci örnek, they usually go to Migros. Onlar genelde Migros'a giderler şeklinde kullanılır. Burada da özneden sonra usually getirdim. Şimdi olumsuz bir ifade yapalım. Olumsuzda she doesn't often go to disco. Şimdi ne demiştik? Özne ile fiil arasına getirilen bir zarftır bu. Sıklık zarfları. Tabi burada bir doesn't ifadesini görüyorsunuz. Bu olumsuz eki olarak kullanılıyor burada. She doesn't often go to disco. O genelde sık sık diskoya gitmez şeklinde çevrilir. Buradaki olumsuz ifadeyi özneden sonra getirdik. Hemen arkasına sıklık zarfını getirmiş olduk. Hemen bir diğer olumsuz ifadeye bakalım. We don't always drink tea. Biz her zaman çay içmeyiz şeklinde. We burada biz, don't olumsuzluk eki, always drink tea. Simple present tense'i bilmeyen arkadaşlar yukarıda belirteceğim, koyacağım linke tıklayarak ilk dersi izleyebilirler. Öteki örneğe geçelim. You sometimes behave weird. Sen bazen garip davranıyorsun şeklinde çevrilir. You'dan sonra sometimes getirdim, arkasından fiil geldi. Weird de burada sıfat, garip demek. Şimdi buradaki iki örneğe çok dikkat edin. My friends and I usually like the coffee of Starbucks. My friends benim arkadaşım and I ben. Burada ne oluyor? Biz oluyor. Benim arkadaşım ve ben. Genellikle Starbucks'ın kahvelerini severiz şeklinde. Burada Ahmet and Merve. Ne oluyor bunlar? They oluyor. Ahmet and Merve rarely meet with each other. Ahmet ve Merve nadiren birbiriyle buluşurlar şeklinde burada görüyorsunuz. With each other birbirleriyle demek. Şimdi zaman ifadelerine geçelim. Time expressions olarak burada çevriliyor. Yani her gün, her sabah, son günlerde, bugün, bu hafta, pazartesi günü ve Temmuz'da gibi bir zaman ifadesi var. Every day, her gün. Every morning, her sabah. Nowadays, son günlerde. Today, bugün. This week, bu hafta. On Monday, pazartesi gününde. In July, Temmuz'da. Şimdi buradaki kural daha esnek. Cümle kuracağımız zaman özneden önce veya cümlenin sonunda bunları getirebiliyoruz. O yüzden böyle farklı esnek olduğunu göstermek için burada belirttim. Every day I get up early. Her gün erken kalkarım. Başa getirdim every day. Sonda da olabilirdi. İkinci örnek. I feel happy nowadays. Son günlerde mutlu hissediyorum. Nowadays I feel happy de diyebilirdim. Başa da getirebilirdim. Bir sonraki örnekte olumsuz yaptım. Özneden sonra olumsuzluk getirdiğini burada da görüyoruz. We don't want to come today. Biz bugün gelmek istemiyoruz şeklinde. Today'i başa da alabilirdim. Today we don't want to come de diyebilirdim. Öteki örnekte this week she doesn't call him. Bu hafta o onu aramaz. She burada kız.
onu aramaz şeklinde. Him de burada erkekler için onu anlamına geliyor. Biraz düşük bir cümle olmuş. They start to work on Monday. Onlar çalışmaya pazartesi günü başlarlar şeklinde. Son örneğimiz de şöyle. Julia and Robert meet every morning. Burada ne oluyor? They oluyor. Julia and Robert onlar oluyor. Ne diyor? Her sabah Julia and Robert buluşurlar şeklinde. Buradaki every morning'i başa da getirebiliriz aynı şekilde. Yani burada zaman ifadelerinde geniş zamanda gördüğünüz gibi bu şekilde kullanımlar mevcut. Ve burada esnek bir şekilde kullanmamız da mümkün olabiliyor. Hiçbir sıkıntı olmadan bu ifadeleri günlük hayatta kullanabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz arkadaşlar.